Böyle ateş ettiğinde FPS değeri yukarı çıkmıyor. Yani ateş ettiğinizde FPS değeri aşağı düşmemeli. Yeniden merhaba arkadaşlar. Fakirin online ya da multiplayer oyunu nasıl olur? Bu içeriğin başlığını da şöyle belirledim. Fakirin oyuncu bilgisayarı nasıl olmalı? Umarım beğenirsiniz. Görünürdeki anakartımız G41 chipset Asus'un DDR2 ve DDR3 RAM destekli eski anakartlarından biri. Elimizde bu var. Bir de üzerinde Core 2 Duo E8500 işlemci var. Sistem bu. Şimdi neden bu içeriği hazırlama ihtiyacı hissettim? Malum biliyorsunuz yeni sistemler yeni oyunları destekliyor. Bizim gibi fakirlerin maalesef bu tür sistemleri alacak gücü ve kazancı olmadığı için ben de böyle bir içerik hazırlayayım istedim. Fakirin bilgisayarı bu. Elinde bu var. Bunlar ikinci el çok ucuz. Peki fakir internet üzerinden online ya da multiplayer dedikleri oyun oynayabilir mi? Bunu göstereceğim size. Bu arada ekleme de yapayım. Böyle standart bir anakart alıp üzerindeki işlemci ile istediğiniz performansı alamayabilirsiniz. Birazdan size göstereceğim. Siz de baktığınızda acaba ben de yapabilir miyim diyeceksiniz gibime geliyor. Dikkat! Parası olanlar seyretmeyebilir. Hemen geçelim. Önce ne yapıyoruz? Anakartı açalım. Üzerinde 2 tane DDR3 4 GB RAM var. Toplam 8 GB. Şimdi anakartımızda eski BIOS var. Yani Asus'un resmi sitesindeki BIOS. 702 revizyonlu işlemcimiz E8500. USB flash bellekte benim özenle hazırladığım online oyun oynayabilmek için hazırladığım modlu BIOS var. Hemen update işlemine geçelim. Yükleyelim. Şimdi yeni BIOS menümüz bu. Bayağı bir değişiklik yaptım. Bunu birazdan göreceksiniz. Mesela burada çok değişiklikler var. Elinde buna benzer aynı anakarttan olan varsa bu ekrandaki BIOS menüsünü karşılaştırsın. Farkı görecektir. Şimdi aşağı doğru geliyorum. Bakın. Oyun için gerekli olan ayar bölümü burada. Güncelleme işlemi bitti. Şimdi ne yapacağım? Pili çıkartacağım. Anakarttan. Çıkarttım. Ve direkt kapatacağım. Yani CMOS reset yapacağım. Buradan bu jumper'ı da değiştirebilirsiniz. Fark etmez. Ha pili çıkartmışsınız, ha böyle yapmışsınız. Ama pil mutlaka çıkacak. Çıkarttık. Tekrar takalım pili. Gördünüz mü arkadaşlar? Burası oynayacağımız oyun için çok önemli. Bunu bu şekilde hiçbir ayar yapmadan F10 ile kaydediyorum. Anakart açıldığında bir şeyleri fark edeceksiniz. Şimdi işlemci frekansı değişti. RAM frekansı da değişti. Yani birçok ayar değişti otomatik olarak. Şimdi kapatalım. Elimde GT 9800 ya da 9800 GT
Nvidia'nın ekran kartı var. 1 GB'lık. Bunu takacağım. Bakın arkadaşlar. Bu sistem çok ucuz. İkinci el artık kelepir fiyatına bulabilirsiniz. Yani işte 20 bin liralar, 30 bin liralar verip de multiplayer ya da online oyun oynamak istiyorsanız bu da size bir alternatif. Fakirin bilgisayarı. Ben böyle diyorum. Sistem bu. Ekran kartını taktık. Çalıştıralım bakalım ne oluyor. Oyun yüklü zaten, hazır her şey. Gidelim masa üstüne. Şimdi bu ayarları unutmayın. Sistem bilgisine baktığımızda işlemci frekansı ve RAM stabil, hız aşırtmasız olarak görünüyor. Bunu kapatalım. Şimdi burada bu çok önemli. Bakın işlemci frekansı nasıl değişiyor? Bir anda 3625 MHz'e çıkıyor. Yani 2298'den 3625 MHz'e çıkıyor. Bizim aradığımız detay bu. Birazdan oynayacağımız oyun için bizim aradığımız detay bu. Bu çok önemli. Kapatalım bunları. Oyuna gidelim. Bahsettiğim multiplayer online oyun bu. Warrock diye bir oyun. Bunu da bana Çağlar Öztoprak kardeşim anlatmıştı bir zamanlar. Kendisi avukat İstanbul'da. Buradan Çağlar Öztoprak kardeşime de selamlar. Hemen başlayalım. Burada size bir detay vereceğim. Bu oda listesine geldiğimizde buradaki FPS değeri 100'den aşağı düşmemeli. Bu çok önemli. Eğer bu 100'den aşağı düşüyorsa bu oyunda hızlı olamazsınız. Bu oyunda hız çok önemli. Hızlı olursanız yenilmezsiniz. Şimdi önemli olan buradaki FPS değerinin 139-138'den aşağı düşmemesi. Bu kritik değer. Bu çok önemli. Bakın şunu da belirteyim. Ben bu oyunun uzmanı değilim. Yani ben oyun uzmanı değilim. Burada ben oyun oynarken acemilik gösterebilirim. Benim oyunla işim yok. Benim derdim size nasıl olduğunu anlatmak. Elimizdeki imkanları en iyi şekilde değerlendirmek. Hani abi ne biçim oyun oynadın? Böyle oyun mu oynanır? Falan demeyin yani. Böyle oyunları da önermiyorum. Çünkü sürekli kırdı, döktü, vurma. Bunlar insanlara kin ve nefret aşılar. Bunu da belirteyim. Görüyorsunuz FPS değeri sürekli sabit. İşte bizim aradığımız kriter buydu. Bakın böyle ateş ettiğimde eğer FPS değeri yukarı çıkıyorsa bu sistem olmuş demektir. Bu çok önemli. Yani ateş ettiğinizde FPS değeri aşağı düşmemeli. Ben oynamasını bilmediğim için hani öylesine deniyorum sadece.
Evet arkadaşlar, gördünüz. Gayet stabil Fakir'in bilgisayarı. Durum bu. Normal BIOS ayarlarıyla, yani normal resmi sitesindeki BIOS ile test ediyorum. Böyle ateş ettiğimde FPS değeri yukarı çıkmıyor. Bu anakarta ait özel BIOS dosyasını ücretsiz olarak yayınlayacağım. Bilginiz olsun. Diğer buna benzer anakartları da modifiye etmeye çalışacağım. Yani G41 chipset olsun, P45 chipset, işte ne bileyim P35 chipset. Bunları da modifiye etmeye çalışacağım. Bu şekilde ayarlı, yani overclocklu şekilde modlama yapacağım. Tabi elime geçtikçe bunları yapacağım. Şu anda elimde mevcut olan anakart bu olduğu için sadece bunu gösterebiliyorum. Gayet de iyi bana göre. Bu içerimiz bu kadardı arkadaşlar. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hepiniz Allah'a emanet olun.